Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kız kardeşim Hanife'nin çok güzel çiçekleri var. Onları da sizlerle paylaşmak istedim. Çiçeklerin yanına doğru gidiyorum. Bu çiçeklerin ismi Diffenbachia. Şu güzellikleri görür müsünüz arkadaşlar? O kadar harika ki. Bayıldım bu çiçeklere. Sizin de görmenizi çok istedim. Hatta kardeşimi de çağırıp bu güzellikleri nasıl çoğalttığını, bunlara nasıl bakım yaptığını ona da sormak istiyorum. Hanifeciğim, çiçekleri çok sevdim. Gerçekten çok güzeller. Bunları mutlaka kanalımda paylaşmak istedim. Arkadaşlarım da izlesin istedim. Bunların bakımı, çoğaltılması nasıl oluyor diye. Herhalde yeni de bunları dikmişsin. Diplerinde de sopalarını görüyorum. Bunlar yeni dikilmiş. Burada da çok büyük bir tanesi var. Bu da çok güzel duruyor. Bunların bakımını, çoğaltılmasını nasıl yapıyorsun? Bildiklerini paylaşırsan gerçekten de çok sevineceğim. Bunlarla çok uğraşamıyorum. Haftada bir pazarım var çalıştığım için ama bu çiçeğim 5 yaşında çok uzadığı için kendini taşıyamıyor. Ben bunu buradan kesiyorum. Bu kestiğimi büyük bir saksıya yerleştiriyorum. Diğerini de gözeneklerine zarar vermeden yaklaşık 15 santim aralıklarla kesip suya ıslıyorum. Onlar yaklaşık 20 gün içinde saçaklıyorlar. Uzun bir boyu var burada görüyorsunuz. Bak, kocaman ağaç olmuş. Şu an boy ölçtüğümüzde 1.60 boyu var. 1.58 şu an. Beni geçiyor görüyorsunuz. Bunun artık kesilmesi, çoğaltılması lazım. Bunları da geçen sene aynı boyda bir çiçeğim vardı. Bunlar 1 yaşında şu an. O kesmiş olduğum dibinden Yavuzcuğum bakar mısın? Bak sopalarına dikmiştim, kestim. Saçaklattım. Öyle diktim. Bugün bunları da aynı şekilde yapacağım. Bir sürü saksın olacak. Götürün bunları. Ben dağıtıyorum. Bundan ben bir tane alabilirim ama koyacak yerim var. Fakat ben çiçeklerimi bırakıp Didim'e gidiyorum. Oğuz bakıyor çiçeklerime. Evimiz çok sıcak oluyor, havasız oluyor. Çok çiçeğimi kaybettim, kurudular. Kenar sadece çiçeklerimi çok seviyorum. Onlardan ayrılmak istemiyorum. Onun için çok fazla Ama çiçek sende yapmak. de çiçekler çok. Ben videolarını izliyorum. Ben de seçenek yok bu kadar. Çünkü ben uğraşamıyorum. Çoktu benim 30 Canlı saç çiçeklerim var, renkli Evet. çiçeklerim var. O kadar güzel ki ben çoğalttığım bütün videolarını izliyorum. Bunları bakımı, Haftada bir suluyorum. Yaklaşık 1,5 su bardağı gibi. Üzerine hemen tahmini. Ama kış olarak görmüyorum çünkü o da hep yaz ortamında kalıyor gibi oluyor. Klima çalıştığı için ortam hep sıcak. Aynı devam ediyorum. 15 günde bir bazen işte yaprakların tozlarını almayacağım. İstiyor yani bunlar da sevgi, ilgi, bakım istiyorlar. Topraklarını fazla yenileyemiyorum. Onun için yumurta kabuklarını robottan geçiriyorum. Diplerini toprağına karıştırıyorum. Gübrelemiş oluyorum. Bazen de vitamin ya da içemediğim sütleri de toprağa suyun eteğine veriyorum. sütü çok sevmişler herhalde. Maya da çok iyi geliyor. Hamur mayası. Da duymuştum da hiç yapmadım. Aslında onu da denedim. Ben hamur mayası da veriyorum. Küp şekeri de veriyorum. Küp şekeri de çok seviyorlar. Vitamin de veriyorum dedin. Bazen kalmış kullanamadığım haplarım oluyor. İlaç alıyoruz ya onları da veriyorum. Vitamin de destekliyor. Gerçekten çok güzeller. Bunlar ışıkları seviyorlar. Şu benim boyumu aldı zaten. Beni geçti. Çoğalma zamanı geldi. Ben bunu dipten kesiyorum. Belki 10 saksı çoğaltıyorum. Bunları kesip suya ıslıyorum. Oradan saçaklıyorlar. 5-6 buradan çoğaltıyorum. Önce suya ıslatıyorsun. Kök saldıktan Kök sonra saldıktan toprağa sonra dikiyorsun. daha güzel oluyorlar. Ben aslında bunlarla fazla ilgilenemiyorum. Çalıştığım için haftada bir günüm var. Pazar günde işte bunlarla ilgileniyorum. Konuşuyorum. Seviyorum çiçeklerimi ya. Hoşuma gidiyor. Çok güzel. Odanı da çok güzel süslemiş. Bunları ne zaman diktin? Geçen sene. Aynı şekilde bir çiçeğim daha var. Bunu kesmedim, çoğaltmadım da. Bir tanesini kestim. O da çok büyük çiçek miydi? Büyüktü. O da 1 metreye aşmıştı. Onu 4 tane saksı yaptım. Bir burada. İkincisi bu. Üçüncüsü de bak kapının yanındaki. Onu da Yavuz gösterebilirsin. Dalı o bak. Asılı. Bunlar kök atarak çoğalma. Bunlar tepesi olarak mı Bu kalmıştı? tepesi olarak geçen sene bunu dikmiştim. Tepesi bu. En az 10 tane yaprak çoğaldı bundan. Yapraklar suyun içinde böyle kaldı mı? Hayır, ona yapraklar gitti. Bunları taze yapraklar. sonra. Mesela benim diktiğim bölge buradaydı. Bak 4 tane yaprağı vardı buradan. Bundan sonrasını kendi büyüdü bu. Benim diktiğimdeki yaprakların hepsi gitti. Ama ben işte biraz çiçek hastalığı var. Çok güzel ya. Bunların toprakları nasıl topraklar? Ya bunlar markete geliyorlar. Ben bazen dağa gidemedim. Dağ toprağım yok. Ama bunlara vitamin olsun diye
haşlayıp pişirdiğimiz yumurtaların kabuklarını kenarda bırakıyorum, kuruyor. Sonra da onu rondodan geçiriyorum. Toprakla karıştırıyorum. Bazen de süt bir gün içiyoruz, ikinci gün kaldı mı Surayın niyetin kullanmadığımız vitamin haplarında çok. Hele hele aspirinin hastası. Görüyorsunuz ne kadar bakımlılar. Hiç Yaprakları bunlar çok sağlıklı. kendilerinden yani. Demek ki yumurtanın vitamini buna yetiyor. Yumurta kabuğunun kalsiyum. Ben de kullanıyorum yumurta kabuğunu. Yumurta kabuğu da olsa da sütü çok Daha sevmiş. önce ben de onu düşünüyorum. Mesela bak bu 1 yaşında. Bu geçen sene diktiğim çiçeği. Bu Ne da 1 kadar yaşında. güzel. Sanki 2 yaş, 3 yaş gibi duruyor. Ama o 5 yaşında. Kendini taşıyamıyor artık. Onun için şuradaki Evet. diğer çiçeklerim onlara destek olarak birbirine dayadım. Bunu Çok açıyor taze. mu bunlar? Bunlar yılda bir kere. Tepesinde 3 tane zambak oluyor. Kokusu oluyor mu açan çiçeği? Kokusu olmuyor. Ha, süs Sadece amaçlı. görüntü. Üçü birden açıyor ama. Benim bu çiçeklerden çok oldu ama daha sonra da işte çok memleket gezdiğimiz için sonra da kayboldular gittiler. Şu anda elimde yok. Bu çiçeklerin biraz ben zararlı olduğunu duydum araştırmalarımda. Bunun yapraklarını yersen zararlıymış. Bak ben bunlarla iç içeyim. Bu salondaki 17 seneden bu yana bu çiçekler burada. Çoğalıyor, dağıtıyorum, arkadaşlarıma veriyorum. Hatta satış bile istediler. Yok dedim ben satamam. Çok pahalı abla verin dediler. Ben hediye olarak verdim. Ama bak her şekilde ben bunlarla iç içeyim. Hiçbir zararını görmedim. Çocuklarımla iç içe büyüdü bunların yanında. Hiçbir zararı yok. Yerlerini çok Ama sevmişler. zaten yeni bu güneşi çok seviyor ama direkt güneşe maruz kaldığı zaman bak perdeyi açık unutmuşum Yavuz'um yaklaş. Yaprakların Gördüğün bu. ucu yanık mı oluyor? Çok aşırı güneşi sevmiyor. Bu tam yeşil kalabilmesi için ala gölgede. Yani direkt güneşe maruz kalmayacak. Kendimize nasıl bakıyorsak bunlar da ilgilenmek Çok güzel gerekiyor. bakmışsın. Evet. Toprakları hazır toprak mı? Yani hazır toprak. Birazcık da eski çiçek topraklarını falan. Komşunun bahçesinden getirdim ben. 2 yılda bir bu toprakları döküyorum. Bunların köküne zarar vermeden balkonumda saksılarda topraklarını değiştiriyorum. Tabii aynı saksıda 15 sene bir çiçek kalmaz yani. Yaşlanıyor. Toprak da Yaşlanıyor. yaşlanıyor demek. Onlara hiç zarar vermeden topraklarını bu toprakla yeni toprağı üçünü harmanlıyorum. Hatta o dediğim yumurta kabuklarını da robottan geçiriyorum. Ana sık sık veriyorum onu gübre olarak. Çok da güzeller. Çok sevmişler. 1,5 metre boyunda çiçeğimi kestim. Bunun yavruları da oradaki saksılarımda. Tıpkı bu da tam 1,5 metre boyundaydı. 1 yaşında olan çiçeğimde 12 tane yaprak yaptı. Çok güzel Çok büyüdü. hızlı büyümüş. Ve burayı da toprağını çok sevdi sevmiş. yani gördüğünüz gibi. Saksısını da çok sevmiş. Bak şimdi bu oraya bakınca bunun yeşilliği çok sıcak almıyor ya daha güzel. Orası güneşi perde açık kalmış. Bunun yaprakları da bir de üst üste olmuş. Evet çok sık gür. Hani yavaş büyümüş ve yaprak çıkartarak gitmiş. Evet. Difenbafya arkadaşlar gerçekten de çok güzel. Salonumuza hava katan bir çiçek. Yetiştirmesi, bakması da gördüğünüz gibi Çok kolay. çok kolaymış. Hiçbir zahmeti yok. Kendiliğinden büyüyor. Bu Benjamin'i ben yeğenimin düğününe gitmiştim. Oradan bir tane bunu getirdim ama bunu da koruyorum. Düğün Oo, olalı bu 4 sene oldu. Yaprağını döküyor, kuruyor ama bunlardan bu da destek alıyor. Aslında bu da çok güzel. Difenbafyaların arasında kaldığı için Ya onlardan utanıyor biraz büyümeye çalışıyor. ondan kendini çok fazla Bakamıyor, gösterememiş. gösteremiyor. Özgür olsa Daha daha büyük ve daha güzel bol yapraklı olabilir. Şimdi ben onu var ya çiçek niyetine bile kullanmıyorum. Üzeceğim yıkılmasın diye Ağaçlara destek yapmışsın. destek yaptım. Çok canlı bir çiçek. Ağaç görünümünde ya. Arkadaşlar şurada bir çiçek daha gördüm. Bunun ismine de yuka çiçeği deniyor. Bunun bakımı nasıl oluyor Hanife? Bunlara ilgilendiğim gibi ona da ilgileniyorum. Hiç ayrı bir bakım yapmıyorum. Ayrı bakım gerçekten. yapmıyorsun. Yapmadım. Şurada sopası var. Kesilmiş bir dalı var. Çoğaltma falan mı yaptın? Bu 2 daldı. Bu asıl ana dalını kestim ben. Başka bir saksıya yerleştirdim. Bayağı büyüdü. Onu da göstereyim size. Şöyle. Şu gördüğümüzde onun yavrusu. Çok güzel büyütmüşsün. O da çok sevmiş. Isladım ben bunu. 20 günün içinde saçaklıyor. Demek ki sen de çiçekleri çok seviyorsun. Bunlar da beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Senin dilinden de anlamışlar. Şurada başka çiçekler de gördüm Hanife. Dağ palmiyesiymiş bu. Bunu da marketten aldım. Bunlar yeni dikildi yani. Bunlar da yaklaşık. Bu da barış çiçeği. Bunlar çiçek açıyorlar. Bunlar kadar iştahlı değiller. Bunun çoğaltılması var mı? Var. Bu kökünde zaten şu an bile baktığımızda kökünde görüyorsun. Kendini tutsun bak 7 saksı olabilir. Dal çok. Dikiyorsun yanlarından, dikiyorsun bunu ayırarak topraktan. dikiyorsun. Ayırdıklarım burada zaten. Onlar da inşallah yerini severlerse büyüyecekler. Daha Onları sonra- ayırdın Buradan yani. ayırdım ben onları. Ha, çok güzel Şöyle. ya. Evet. Gördüğün gibi. İnşallah bunlar da olacaklar. Belki bir tane alabilirim bundan. Ondan vereyim sana götür. Çünkü benim saksı koyacak yerim yok.
Şu barış çiçeğinden bende eskiden vardı ama işte bazen öyle oluyor ki ortamı sevmediğinde, havasız kaldığında kuruyup gidiyor. Benim de öyle bir tane vardı. Kurudu gitti. Bir daha da çoğaltamadım. Bu da nazlı ve nazik bir çiçek. Hanifeciğim, bu çiçeğin ismini biliyor musun? Cennet kuşuymuş. Oğluma Migros'ta gelmiş dedi. O getirdi, ben diktim. Bu da 1 yaşında bu kadar büyüdü. 2 yaprak yaptı yani. Çok nazik bir çiçek Çok herhalde. nazik bir çiçek. Zaten boş saksı bile bulamadım. Pembahyanın dibine yerleştirdim. İnşallah bu da büyüyecek. Kardeşimin çiçeklerini gösterdim. Gerçekten çok güzel bakmış onlara. Benimle de paylaştığı için ona da çok teşekkür ederim. Annem kardeşimin yanında kalıyordu. Onun yanına ziyarete gelmiştim. Onu çok seviyorum. Bizim için çok emek veren, canımın parçası, biricik kardeşim. Amcamın kızı, onun da annesi rahatsız olduğu için buralarda pırıl pırıl dönüyor. İnşallah yengeme de Allah'tan şifalar diliyorum. O da hastanede yatıyor. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın diyorum. İyi günler.